Merhaba, ben Atilla Kılıç. Yaşar Kemal'in Cem Yayınevi tarafından 1976'da İstanbul'da basılan Bu Diyar Baştan Başa adındaki kitabından okuyacağım röportaj yazısının adı Van Gölü'nden. Van Gölü, Turnalar Gölü. Aylardan Mayıs. Kar kalkmış, ova yemyeşil, küçük dağlar alakarlı, Süphan Dağı süt beyaz. Bu ova Patmos Ovası'dır. Dümdüz, otlar diz boyu, eksiksiz, kesiksiz, kadife gibi, yeşil bir halı gibi. Ovayı gün ışığı doldurmuş, yağmur sonu güneşi gibi, ıslak ıslak. Düz ovada karşına bütün haşmetiyle Süphan Dağı çıkıveriyor. Tam tepende durup duruyor. Başını kaldırıp doruğuna bakamıyor, korkuyorsun. Süphan Dağı şöyle uzaktan bakınca Ağrı'dan daha heybetli gözüküyor. Birkaç Ağrı büyüklüğünde gözüküyor. Bir yanı Van Gölü, bir yanı da Patmos Ovası. Düzlüğün ortasından fışkırıvermiş bir haşmet. Ama Süphan Dağı'na çıkmak kolay. Doruğuna yakın yerlere kadar katırla çıkılabiliyor. O kadar sarp da değil. Kar fırtınaları da olmuyor yazın. Tepesinde bir de kocaman krater gölü var. Yol çamur. Ne otomobil, ne otobüs, ne cip işliyor. Ben Karaköse'den geliyorum. 3 arkadaşız. Üçümüzün altında da çok iyi cins atlar var. Bir arkadaş bana binek atını verdi. Ceylan gibi bir at. Bu kadar yolu yürüdü de bir kere olsun tökezlemedi bile. Yalnız yelesinin altı boynunun kulaklara yakın kısmı terledi. Ovada küçük gölekler var. Yağmur gölekleri bunlar. Göleklerin yanında türlü kuşlar. Belki 1000 türlü. Toy, balıkçıl, turna. Ovayı turna almış. Her adımda bir turna. İnce uzun bacakları üstünde kocaman kalçalarını sallayarak dolaşıyorlar. Uzun telleri sarkıyor. Tellerinden yahut da başından, kuyruğundan, bir yerinden yeşil bir kıvılcım fırlıyor, bir anda da sönüyor. Turnalar, kuşlar içinde yakınına yaklaştırmayan bir kuştur. Çok turna gördüm. Yanımda çok turna avladılar. Hiçbir turna 300 metreden fazla yaklaştırmadı yanına. Buradakilere 100 metre bile yaklaşabiliyorsun. Bunun da sebebi var. Van Gölü dolaylarında turna vurmak büyük günah sayılıyor. Onun için kendini bilen bir kimse turna vurmaz. Bu yüzden de buraları turna yatağı olmuş. Üstümüzden bir turna katarı gidiyordu. Bir turna katarı değil, birkaç turna katarı. Her katarda sayılamayacak kadar turna var. Yanımdaki arkadaşın adı Mustafa'ydı. Ağrılıydı kendisi. Buraları da çok iyi biliyordu. "Bu turnalar," dedi, "Van Gölü'ne gidiyorlar. Orada bir adaya, kimsesiz bir kıyıya yumurtlayacaklar. Van Gölü dolayları turna mahşeri. Belki yeryüzünün hiçbir yerinde bu kadar turna yok. Bir yere varırsın ki turnalar bütün ovayı kaplamışlar. Koyun gibi üst üsteler." Ovayı gösterdim. "İşte burada da üst üste. Bundan daha çok turna olur mu? Bütün ova silme turna." "Hey bre arkadaşım," dedi. "Bunlar da mı turna? Bunlar tek tük. Bir karşılaşsak da bir ovada onları görsen dilini yutarsın." Karşımızdan köylüler geliyordu. Buralarda köylülerin tek biniti öküz. Her bir şeyleri öküz. Yüklerini öküze yüklüyorlar, çiftlerini öküze sürdürüyor, harmanlarını öküze dözdürüyorlar. Karşımızdan gelen köylü topluluğunda 10 kadar öküz vardı. Öküzlere palan vurmuşlar, üstlerine kilim atmışlardı. Bir öküzün üstüne de nakışlı bir beşik oturtulmuştu. Bir bebek mışıl mışıl uyuyordu beşikte, gözlerini yummuş. "Öküz buralarda kutsal hayvandır." Üçüncü arkadaşımızın çok güzel sesi var. Nereyi, neyi görse oranın, onun türküsünü hemen söyleyiveriyor. Patmos'a geldik. Patmos üstüne çıkarılmış bir türküyü hemen söyledi. Bir köy geçtik, o köye çıkarılmış bir türküyü daha köyü çıkmadan tutturdu. Turnaları gördü, uzun uzun bir turna türküsü çekti. Süphan Dağı'nın dibine doğru yaklaşıyoruz. Karlı doruğu gökyüzünde. Artık karlı doruk gözükmüyor.
Gökyüzünün mavisine karışmış. Bizimki bu sefer de bir Süphandağ türküsü aldı. Türkü bir aşk efsanesini anlatıyor. Efsaneyi tam 3 saat söyledi, bitiremedi. Bir öksüz, amcasının yanında. Bütün köy ona kötü kötü bakıyor. Sevmiyorlar onu. Kirli, pasaklı, saç baş karma karışık bir oğlan. Amcasının çobanlığını yapıyor, keçilerini güdüyor. Günlerden bir gün Süphandağ eteklerinde keçileri otlatırken uykusu geliyor. Bir koca kayanın dibine varıp uykuya dalıyor. Uykusunda gökten ak sakallı, kır atlı biri iniyor. Onun arkasını sıvazlıyor. Uyanıyor ki ne görsün? Kır atlı, ak sakallı adam dolu dizgin, uçarcasına gidiyor. Çocuk ah vah ediyor. Kır atlı dönüp çocuğa diyor ki, "Senin ölümün insan eliyle olmayacak. Senin sırtını insanoğlu yere getiremeyecek." Gözden kayboluyor. Çocuk köye geliyor, köy çeşmesinin başını tutuyor. Kimseye su vermiyor. Köylüler geliyor, her birini bir yana fırlatıyor köylülerin. Köylüler gidip amcaya şikayet ediyorlar. Amca geliyor. Amcayı görünce seninki korkuyor. Başını alıp Süphandağ'a kaçıyor. Dağda bir eşkıya var. Gördüğü canlı yaratığı boş salmıyor, öldürüyor. Çocuğu da görünce saldırıyor. Ama çocuk onu aldığı gibi yere. Öldürecekken öteki amana geliyor. Kardeş olmayı teklif ediyor. Kan yalaşıp kardeş oluyorlar. Düşüyorlar Süphandağ'a. O kaya senin, bu kaya benim. Avlanıyorlar. Bir gün bir de bakıyorlar ki dağda tek başına bir çadır. Çadıra varıyorlar. Çadırda ay parçası bir kız. Soruyorlar. Kız 7 kardeşi olduğunu, 7'sinin de yıllardan beri kendisini zorla almak isteyen bir Arap şeyhiyle harp ettiğini, halen de muharebede olduklarını söylüyor. Seninkiler muharebenin yerini soruyorlar kızdan. Oraya gidiyorlar. Arap şeyhini mağlup ediyorlar. Geliyorlar çadıra geri. Kardeşler buna memnun oluyorlar. Birinizden biriniz kız kardeşimizle evlensin diyorlar. Neyse, uzun hikaye. Çocukla kızı nişanlanmaya karar veriyorlar. Çocuğun şehre nişan yüzüğü almaya gitmesi gerekiyor. Çocuk şehre gidecek ama kardeşine kızı güvenemiyor. Alır kaçar diye korkuyor. Kardeş bunu seziyor. "Ellerimi ayağımı iyi bağla da öyle git," diyor. Çocuk da dediğini yapıyor. Şehre gidiyor. Bu sırada Arap şeyhi bir baskın yapıyor. 7 kardeşin 7'sini de öldürüyor. Kardeşin eli ayağı bağlı, bir şey yapamıyor. Onu da yaralıyor, kızı alıp kaçıyorlar. Çocuk şehirden dönüyor ki ne görsün, ortada hiç kimse yok. Bir koyaktan bir inilti duyuyor. Yanına varıyor ki kardeşi. Böyle böyle diyor, sonra da ölüyor. Çocuk bu sefer düşüyor kızın arkasına. Uzun dövüşlerden sonra kızı Arap şeyhinden kurtarıp Süphandağ'a geri getiriyor. Oğlan yorgun. Başını kızın dizine koymuş uyumuş. Bu arada oradan bir dişi geyiğin arkasında 7 erkek geyik geçer. Erkek geyiklerin içinde çelimsiz biri var. Ötekilere dişi geyiği vermez. Yaman bir şey. Kız bunu böyle görünce 7 kardeşi aklına düşüp ağlar. Bir damla gözyaşı düşer oğlanın yüzüne. Oğlan uyanır. Ağlamasının sebebini sorar. Kız da geyikleri gösterir. Bunları böyle görünce kardeşlerimi hatırladım der. Oğlan kızar, "Vay seni ağlatan bu geyikler mi?" der. "Onların hepsini öldüreyim de." Okunu yayını alır, arkalarına takılır. Teker teker geyikleri vurmaya başlar. En sonunda da o çelimsiz geyiği vurur. Geyik bir uçurumun başına düşer. Yanına varıp onu kesmek ister, geyik ayağıyla ona vurup uçurumdan aşağı atar. Oğlan varır, kesilmiş, dipleri kalmış sivri çalıların kıymıkları üstüne düşer. Kıymıklar sırtından girip göğsünden çıkar. Kız bir bekler, 2 bekler, sevgilisi gelmez. Vurulmuş geyikleri takip eder de sonunda çelimsiz geyiğin ölüsü yanına gelir. Bakar ki aşağıda oğlan bu halde. Karşılıklı birbirlerine türkü söylerler. Oğlan onun amcasının evine gitmesini ister. Kız ondan ayrılamayacağını söyler. Bir zaman söyleşirler. Kız kendisini oğlanın üstüne atar.
O da onun gibi çalıların üstüne düşer. Çalılar sırtından girip göğsünden çıkarlar. Yan yana ölürler. Şimdi Süphan Dağı'nda bir pınar vardır. Birisinin mezarı pınarın bir yanında, birisinin mezarı öbür yanındadır. Her bahar kızın mezarından bir kırmızı gül, oğlanın mezarından bir mavi gül çıkar. Güller katmer katmer olurlar. Tam birbirlerine yaklaşıp öpüşeceklerken geyikler gelip gülleri yerler. Bu hep böyle. Türkü yanık, deniz dalgası gibi. Üstümüzden Van Gölü'ne doğru katar katar turnalar gidiyor. Katarın bir ucu Süphan Dağı'nın eteğinde, bir ucu Van Gölü'nde. Van Gölü'nün şafağı. Ernis, Van Gölü'nün doğu ucunda Esrük Dağı'nın eteğine kurulmuş 90 evlik bir köydür. Esrük Dağı'nın toprakları, kayaları kan dökülmüş gibi tepeden tırnağa kıpkırmızıdır. Kan kırmızısı ve çimen yeşili. Gün ışığı da yeşile, kırmızıya boyanıyor. Toprak alaimi sema gibi oluyor. Uçsuz bucaksız karlar ortasında kurulmuş birer adacık bu topraklar. Ernis köyünde bir yaşlı adam var. Adı Ali Menco. 98'inde bu yıl. Ama daha dinç. Yüzü büyük, pembe, sakalı süt beyaz, kocaman. Sanki kucağındaki sakal değil de bir kucak pamuk. Ali Menco'yla dost olduk. Sohbeti tatlı bir adam. Çok az konuşuyor. Belki günde bir kere. Ama konuşunca da hoş konuşuyor. Boş havaya laf ettiği yok. Kuştan, kurttan, böceklerden, yılanlardan, cümle mahlukattan haberdar. Yaşayışlarını bir bir biliyor. Suyu, toprağı, yağmuru, ekini, ağaçları en ilginç yerinden yakalamış. En ilgili yönlerini söylüyor. Bilmediğim, duymadığım şeyler söylüyor dünyaya dair. Ali Menco her gün ışımadan önce kalkıyor yataktan. Ay boyunuzlu öküzlerini önüne katıp doğru tarlaya gidiyor. Tarlaya giderken kaldığım evin önünden geçip bana da haber veriyor. Alelacele giyinip arkasına düşüyorum. Tarlaya kadar hiç konuşmuyoruz. O varıyor, öküzlerini sabana koşuyor. Sabanın kulpuna yapışıp taşlı tarlanın bir ucundan bir ucuna ağır ağır gidip geliyor. Sürdüğü toprak ıslak ıslak parlıyor gün vurdukça. Ben de bir taşın üstüne oturup bu beli bükülü asırlık ihtiyarı seyrediyorum. Öğle yemeğini beraber yiyoruz. Birkaç baş soğan, biraz lor peyniri. Yemekte konuşuyoruz. Ali Menco açılıyor, hem yiyor hem söylüyor. Bir günde bana gölü gösterdi. "Bu göl sihirlidir," dedi. "Bu gölü baştan aşağı gez, gece gündüz gez, sihrini sen de göreceksin. Bu gölde günün doğuşunu, günün batışını mutlak seyret. O zaman sihrini görürsün." Küçücük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara göle dikmişti. "Gölü gez," dedi. Konuşkanlığı üstündeydi ama yine de gölün sihrini anlatmadı. Yüzü öylesine bir hal aldı ki bu şafağı görmeden edemezdim. İçime kurşun gibi ağır bir merak oturdu. Van Gölü dağların ortasındadır. Denizden yüksekliği 1720 metredir. Derin, kocaman, dev bir kuyu gibi. Fır dolayı dört bir yanındaki dağlar tepeden tırnağa karlıdır, uludur. Dağlar Süphan Dağı'na kadar hemen hemen hep bir hizadadırlar. Süphan Dağı'nda gelip bir ulu düğüm olurlar. Süphan Dağı bu yanların en yüksek dağı. 4434 metre. Tepesinde masmavi büyük bir krater gölü de var. Van Gölü'nün mavisi hiçbir maviye benzemiyor. Bir başka mavi. Kalın bir camı kesip kesitine bakın. İşte o maviye azıcık yaklaşıyor. Bir başka mavi ki tarif edilemez. Yalnız mavi değil. Göl günün her anında bir başka renge giriyor. Bu renklerde bildiğimiz, gördüğümüz renklerden değil. Mesela bir an yeşil oluyor. Görülmemiş bir yeşil. Yeşilin de bir yanı yaprak yeşili, bir yanı zehir yeşili. Karışıyor. Bir bakıyorsun morumsu bütün su, bir bakıyorsun açık maviye dönüyor. Bir yeri turunculaşıyor durup dururken bir yeri de bozarı veriyor.
Sonra da dalga dalga renkleri görmek için zamanını beklemek gerek. Göl kıyısının insanları bunu biliyorlar. Günün batması da bir alem, bir acayip. Süphan Dağı'nın ardına usuldan çekiliyor gün. Derken iniveriyor. Sonra Süphan Dağı'ndan bir al ışık fırlıyor. Gölün batı ucundan giriyor, şimşek gibi kayarak, dağa doğru uçarak doğusundan çıkıyor. Bu al ışık oyunu 1-2-3 dakika sürüyor. Bundan sonra da göl karanlık olacağına bir an için süt beyaz kesiliyor. Tabii gölün ortaları yine kapkaranlık. Sadece kıyılar beyazlaşıyor. Karlı dağların göle vuran aksi olsa gerektir. Dağlar da yarı dumana, yarı ışığa batmış. Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. Ortalık aydınlığa, ışığa boğuluyor. Gölün ışıkları karlı dağlara, karlı dağlarınki göle. Bazı ışıktan göle bakamıyorsun, gözlerin yoruluyor. Dağlar altından aydınlatılmış gibi, dağlar billurdanmış gibi. Çok gezdim tozdum. Bu dağlara, benzer dağlara hiç rast gelmedim. Dağlar biraz heybetli, biraz karanlık olur. Gece yarısından 2 saat önceydi ki motorcu beni uyandırdı. "Babu," dedi, "tam sırasıdır, denize açılalım. Dağın dibine ancak varırız." Motoru bir kayaya bağlamıştı. Binip açıldık. Batıya, Süphan Dağı'na doğru gidiyoruz. Sular hışıldıyor. Ay batmış. Ortalık yine aydınlık. Yıldız ışığı var. Kıyılar beyaz beyaz görünüyor. İncecik bir soğuk var. Hoş bir soğuk. Uzaklardan, geceden köpek havlamaları geliyor. Çobanlar kepeneklerine bürünüp uyuşmuşturlar şimdi. İnsan şaşırıyor. Burada yepyeni, alışmadığımız bir toprak, bir su, bir dağ. Sanki harikalar diyarı. Gölde nereye gidersen git, batıya git, doğuya git, Süphan Dağı yanında, tependeymiş gibi durup duruyor. Ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş ondan, yine tepende Süphan Dağı. Biz motorla patküt yol alırken, doğudaki dağların başı ağrıverdi. Motorcu gazı kesti. Göl hafif dalgalı. Beşik gibi usul usul sallanıyor. Ben gözümü günün doğacağı yere, gittikçe ağaran dağların tepelerine diktim. Heyecanla sihri bekliyorum. Bizim aksakallı ihtiyarın sihrini. O söylemedi sihrin ne olduğunu ya. Ben başkalarından duydum, inanmadım. Şimdi bekliyorum. Bulunduğumuz yer tam gölün yarı yeri. Doğudaki ucundan Süphan Dağı'na daha yakın. Ağaran tepelerden birkaç bulut kalktı. Bulutların alt uçları parlıyordu. Derken bir dilim kırmızı köz gibi güneşin bir ucu çıktı, battı. Derken yarısı çıktı, çıktı, battı. Sayamadım, belki 10-15 kere. Dağlar sallanıyor gibi. Azıcık bir ara verdi, sonra çıkıp batmaya başladı. Sonra güneşin tümü birkaç kere şimşek hızıyla dağların tepelerine çıktı, geri battı. Sonra kan kırmızı bir yuvarlak karlı dağın tepesine oturdu. Ve her gün Van Gölü'ne güneş böyle doğar işte. Gerçekten bir sihirdir bu, büyüdür. Güneşin büyüsüdür. Kocaman güneş yalımı karlı dağları kana boyayarak çıkıp batıyor. Bir dakikada belki 10 kere. İkinci gün Ali Menco'yu tarlasında buldum. Gülerek baktı. Gözlerinde soru vardı. "Tamam," dedim. Bundan sonra gölün bütün kıyılarını dolaştım. Van Gölü kıyıları tarih yatağı. Urartulardan kalma Van Kalesi. Bu kaleyi Semiramis'in de yaptırdığını söylerler. Bir de gölle karışan çaylar, dereler var. Bunlar bol miktarda balık getiriyorlar. Gölde su sodalı olduğu için hiçbir hayvan yaşayamıyor. Balıklar akarsuların ağızlarında, göl suyuyla tatlı suların katıştığı yerde yaşıyorlar. Haziran 15'ten sonra da gölden çayların gözlerine doğru bir balık akınıdır başlıyor. Sular yukarı doğru balık akıyor üst üste. Köylüler sepetlerini daldırıp çaydan balık çıkarıyorlar zahmetsiz. Yukarı akan balıklar mısır patlağı gibi çay sularının üstünde sıçraşıyorlar. Bir de göldeki Adır adasında seyrettim şafağı.
Adır Adası 1000 dönümlük bir yerdir aşağı yukarı. Eskiden kalma badem ağaçları da var. Yarısı kayalık, yarısı topraktır. Adır Adası pelikanların adası. Adada o kadar çok pelikan var ki ada almıyor sanki. Hepsi birden uçunca adanın üstü kapanıyor. 1957. Son.